Atölye Masal YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok mini, çok şık, minik bir el aksesuarı çalışıyor olacağız. Rengarenk çalıştım. Onları da hemen şuraya ekliyorum. İstediğiniz renkte çalışabilirsiniz. Kağıt ip kullanarak ben çalışacağım. Bu yapmış olduklarım da kağıt iple yapılmış çantalar, mini çantalar. İstediğiniz ip ile kullanabilirsiniz. Boyut için bu vereceğim sayılar şöyle el avucunuza sığacak şekilde bir çanta. Kullanacağınız tığ, ip numarasına göre, el ayarınıza göre büyük ya da küçük düşebilir tabi. Boyutlarını da zaten ölçerek ben size video sürecince veriyor olacağım. Sayıları da başlangıçta vereceğim. Sonrasında ölçerek devam edeceğiz. Zaten nasıl örmeniz gerektiğini ben size detaylıca anlatıyor olacağım. Şu şekilde şeklini değiştirebilirsiniz arzu ederseniz. Kağıt ip zaten verdiğiniz şekli, formu kabul ediyor. Herhangi bir ütüleme işlemi, herhangi bir farklı işlem uygulamadım arkadaşlar. Kullanmış olduğum şu şekilde bir kağıt ip. Bunları çile halinde alıyorum, sararak kullanıyorum. Size tavsiyem alırken elinizle yumuşaklığını, dokusunu kontrol edin. Ne kadar yumuşak olursa örmeniz de o kadar kolay olacaktır. Arta kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Yine bu projemde minimal aksesuarlarda kanalımda mevcut. Onları da örerek arta kalan ipleri değerlendirebiliyorsunuz. Bu şekilde bir klipsimiz olacak. Çanta ağzına dikeceğiz. En meşakkatli yere dikiş aşaması olacaktır muhakkak. Bunu da nasıl dikmeniz gerektiğini ben size gösteriyor olacağım. Bu durumda malzemelerimiz kağıt ipimiz, el ayarımıza ve ipimize uygun bir tığımız ve klipsimiz olacak. Ben bu şekildeki bir kağıt ip için şöyle 4 numara 2,5 milimlik bir tığ kullanıyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilir. Katıl butonundan da üye olarak kanal ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Bu bilgiyi de hatırlattıktan sonra hadi gelin hazırsanız örmeye başlayalım. Evet, şimdi sihirli halkayla başlangıcımızı yapalım. Bakın şöyle aldım, orta parmağımda çevirdim, çarpıyı gördüm ve bıraktım. Hemen buradan altından alıyorum. Şöyle bir kilitleme yapıyorum ve bu şekilde başlıyorum. Şimdi halkanın içerisinden geçirerek sık iğnelerimi yapacağım. Şöyle bir halkanın içerisinden geçiyorum, alıyorum. 2 3 kağıt ip olduğu için sıkıştıra sıkıştıra devam edeceğim kopmaması için. Şöyle bir küçültelim. 4 biraz daha sıkıştırıyorum. 5 6 7 şu bir tane daha sıkıştıracağım. Bir minik sıkıştırma daha yaptım. Şöyle 8.'yi de tamamlayalım. Halkamızın içerisine 8 adet sık iğnemizi oluşturduk. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Hemen ilk sık iğnenin içinden devam edeceğim. Şöyle alıyorum. Ve ilk sık iğnemi hemen yapıyorum. Aynı yere yapacağız şimdi. Aynı sık iğnenin içerisinden örüyorum. 2 tane yaptım. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. Ondan da yine ilmek alarak aynı yere 2 tane sık iğne çalışıyorum. Bir sonraki de geçiyorum. Bu ipimi de şöyle yürütüyorum. Saklıyorum. 1 2 Şimdi ikinci sırada her bir ilmeğe çift batıyoruz. Sayımız 8 idi, 16'ya çıkaracağız. Şimdi simli bir ip kullandığım için simi ucunda dağıldı. Onu da saklamaya özen gösteriyorum. Sıra başına kadar her ilmeğe çift sık iğne yapalım.
Şimdi tamamladım. Şöyle ilmek belirleyici bırakacağım başlangıç noktama. Ve ilk sık iğneden örmeye başlıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bir sonrakine atlıyorum. Oraya şu simi alıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne çalışıyorum. Bir sonrakine atlıyorum. Bir tane sık iğne. Bir yanındakine 2 tane sık iğne. Simli kullanıyorsanız simleri almaya özen gösterin. Bir sonrakine bir tane, yanındakine 2 tane. Şimdi arkadaşlar parçamızı bu teknikle, yani bu sıralamayla devam ettirip büyüteceğiz. Bir yuvarlak elde edeceğiz. Bir üst sırada bir ördüm, bir arttırdım. Bir üzerindekinde 2 örüp bir arttıracağım. Bir üzerinde 3 ör bir arttır, 4 ör bir arttır, 5 ör bir arttır şeklinde devam edecek. İstediğiniz genişliğe ulaşıncaya kadar örebilirsiniz. Bizim öreceğimiz minimal bir cüzdan ebatında olacağı için 5 ör bir arttır yeterli olacak. Ama dediğim gibi siz kullanacağınız aparata göre ölçerek bunu belirleyeceksiniz. Yine nasıl ölçeceğiz onu da zaten göstereceğim size videonun ilerleyen dakikalarında. O ölçüleri de baz alabilirsiniz. Şimdi örelim, tamamlayalım ve gelelim. Evet, tamamladım, geldim. Şöyle bakalım, sihirli halkamız çift ördüğümüz sıra 1 ör 1 arttır, 2 ör 1 arttır, 3 ör 1 arttır, 4 ör 1 arttır ve 5 ör 1 arttır. Bakın şimdi aparatımı şöyle alıyorum. Üzerine koyuyorum. Direkt ölçüsünde yapmak isterseniz aparatınızı geçirmemeye çalışın. Bakın bir sıra burada geçti. Ama ben uzattıktan sonra hafif toplama yapacağım. O yüzden bu şekilde tercih ediyorum. İlerlediğimizde de yine bu detayı size gösteriyor olacağım. Dediğim gibi isterseniz düz örüp tamamlayıp bırakacaksanız aparatı buradan geçirmeyi. Mesela bu aparata göre 4 ör 1 arttır yeterli. Ölçüsünü de bir göstereyim size. Şöyle çapına bakalım. 8,5 santim. 8 santimlik bir aparatım var. Yeni olarak gösterdim size. Ben 10 santim olarak ördüm kağıt ipi. Elinizin ayarı, kullanacağınız ipin kalınlığı, kullanacağınız tığ hepsi fark ettirecek. O yüzden kullanacağınız aparata göre ölçünüzü almanız çok daha faydalı olacaktır. Şimdi yapacağımız işlem, arttırmaları bitirdikten sonra her bir ilmeğe bir tane batarak bu örgüyü düz örmek. İstediğiniz uzunlukta bırakabilirsiniz. Bu sizin kullanım amacınıza göre değişecek. Bozuk para cüzdanı şeklinde örmek istiyorsanız daha kısa. Telefon koymak istiyorsanız o kullanacağınız telefonun uzunluğu kadar yapabilirsiniz. Ya da içerisine hangi malzemeyi koymak istiyorsanız onun uzunluğunu baz alırsanız çok daha iyi olacaktır. Koyacağınız malzemenin uzunluğundan bir tık daha fazla örseniz daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Sonrasında da aparatı takabilirsiniz. Şimdi ben öreceğim. Sayılarını da sizinle paylaşacağım. Kullanacağım sayıları. Ardından toparlama için ne yapacağız? Aparatı nasıl takacağız? Göreceğiz. Şimdi örüp hemen geliyorum. Evet, şimdi düz kısmını da örmüş oldum. Şöyle bir bakalım. Son artırmamız burada. 2, 4, 6, 8, 10 sıra düz olarak ilerledim. Ölçtüğümüzdekinden daha geniş bir form elde ettik. Bakın şöyle. Aynı aparatım. Ne kadar geniş duruyor. Şimdi ben azaltarak devam ediyor olacağım. En son yaptığımız
Şöyle bir bakayım. 2, 4, 5. 5 ör bir arttır yapmıştık. 4 tane örmüşüm. Şimdi 5 tane sık iğne yapıyorum. Başlangıç noktamdan 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi şöyle bir sonraki 2 taneyi sadece bana doğru olan ilmekleri alıyorum. Bana bakan ilmeklerini alıyorum ikisini. Şöyle ikisini bir örüyorum, azaltmış oluyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bana bakan taraflarından ilmek alıyorum. İkisini bir örüyorum ve azaltıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar 5 ör 1 azalt olarak devam edeceğim. Ve bunu sadece bir sıra yapmayacağım. Aparatımı tutacağım. Ve aparatıma denk gelecek şekilde küçülene kadar azaltacağım. Bir üst sırada 4 ör 1 azalt yapacağım. Gerekirse 3 ör 1 azalt yapacağım. Ve aparatımla eşitleyeceğim. Sonra devam edeceğim. Siz de yine kendi örgünüze göre bu şekilde ölçü alabilirsiniz. Küçültme işlemini gerçekleştirdikten sonra da yine göstereceğim size. Gerekli olan püf noktaları göstererek bu videomu tamamlamayı tercih ediyorum. O yüzden diğer kısımlar aynı olduğu için videoyu durdurarak devam edebilirsiniz siz de. Şimdi küçültüp geliyorum. Evet. Evet, azaltmalarımızı da yaptım. Şöyle göstereyim. 5 ör 1 artı düzeltiyorum, azalt, 4 ör 1 azalt, 3 ör 1 azalt da bitirdim. Bakın şöyle bir parça elde etmiş olduk. Hemen şu aparatımızla da ölçüsünü göstereyim size. Bakın tam denk geliyor, gördünüz mü? Nereye denk gelecek? Şu dikiş yapacağımız boşluklara şöyle gösterebilir miyim? Bakınız. Bir miktar içeride kalmış oluyor tam şu kenardan baktığınızda. Şimdi bunu dikerek birleştireceğiz. Ölçüsüne de bakalım. Şöyle ölçelim. 8 santim. Bakın bu da 8,5 santim. Şimdi dikişimizi nasıl yapacağız onu görelim detaylarıyla. Birazcık ipimi uzun kesiyorum. Şöyle çekeceğim. Şöyle ipimi geriye doğru alıyorum. Bir tane atladım bir yanındakinden ve son ilmekten de şöyle tekrar içeriye doğru çekeceğim. Bu şekilde saklayacağım. Bakın böyle bir gizli geçişte yapmış olduk. Devamı olmuş oldu. Kapama yöntemi olarak örgülerinizi tercih edebilirsiniz eğer kullanmıyorsanız. Yeni öğrendiyseniz sık sık uyguladığınızda elinizde alışacak. Şöyle arkaya doğru yürüterek saklıyorum. Simini de götürüyorum. Şöyle yeterli. Dikiş yapacağız zaten. Sonra da onu keseriz. Şuradan dikiş yapmaya ben başlayacağım. Nasıl yaptığımı size göstereceğim. Bir naylon içerikli ip kullanmanızı öneririm kopmaması için. Tabii ipin rengini ne kadar yakın tutarsanız, tonunu eşitlerseniz o kadar iyi olur. Ben açık renkte bir ip kullanacağım şu anda. Şimdi şu birleşim yerinden başlayalım. Bunları isterseniz bağlayarak kendinize yer edebilirsiniz kolaylık olması açısından. Öncelikle şöyle içeriden geleceğim. İpimin ucunu düğümlemiştim. İkisinin arasından şöyle alıyorum, sabitliyorum. Şunu şöyle düğüm kısmını içeriye alıyorum. Şöyle bir tane daha sabitleyelim. Şimdi şu ilk delikten alttan geliyorum. Yandan geçiyorum bakın bir yana. Ve burada
çıktığım yerden kullanıyorum. İlmeklerin arka yüzünü kullanacağım. Sıkıştırmadan tekrar bakalım. En son kullandığım delikten geleceğim, bakın. Burada sıkıştırabilirim. Bir yanındakinden geçiyorum. Aşağıdan çıkartıyorum. İlmeğin bana bakan kısmı değil, arka tarafta kalan kısmından iğnemi geçiriyorum. Onu da şöyle en son geldiğim delikten geçirip göstereceğim size. Bakın, en son kullandığım delikten geliyorum ve sıkıştıralım şimdi. Şöyle çekiyorum, sıkıştırıyorum. Şimdi bir sonraki delikten geliyorum. Şöyle alalım onu. Ve bir sonraki ilmeğin arka tarafından, bana bakan kısmı değil, arka tarafı. Ve nereye geleceğim? Bakın, burada çizgi oluşturuyorum. O yüzden en son kullandığım delikten tekrar geliyorum. Yukarıya doğru çekiyorum ve sıkıştıracağım. Farklı yöntemlerle de dikebilirsiniz. Bu şekilde dikmek zorunda değilsiniz. Yapmış olduğum yöntemle ben burada bütün delikleri kullanarak makine dikişi gibi bir görüntü elde etmek istiyorum. Şimdi bütün ilmeklere bunu uygulayacağım. Ardından görüntüsünü size göstereceğim. Evet, dikişimizi de tamamladım. Sadece ip rengini bir ton değiştirdim arkadaşlar. Gözüme çok çiğ geldiği için. İsterseniz siz buradaki dikişleri patlatmak adına farklı zıt renklerde tercih edebilirsiniz. Mesela burada kırmızı dahi kullanılabilir. Hoş da o durur diye düşünüyorum. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Şimdi şöyle biraz elimde yamultmuşum dikerken. Kapamasını da göstereceğim. Bakın, bu şekilde diktik. Şuradan şöyle birazcık bastırabilirsiniz. Şu dikiş kısımlarını şöyle düzeltiriz. Ve kullanıma hazırlamış oluruz. Şuradan da şöyle bir sıkabilirsiniz. Bu şekilde bir detay verebilirsiniz. Çok da şık bir cüzdan oldu. Mini el çantası olarak da tercih edebilirsiniz. Boyutlarını değiştirebilirsiniz pek tabii. Bir projemizin daha sonuna gelmiş olduk. Hepimizin ellerine sağlık. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilir. Katıl butonundan da kanal ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Bir sonraki projemizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.